Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlhim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an ayın 17'sindeyiz. KVK savaşlarının başlamasına 2 gün var. Bayağıdır kameralı video çekmediğim için kameralı bir şekilde biraz daha böyle hesapta ne yaptığımı, neleri geliştirdiğimi, hızı tamamlayabildiğimi mi falan filan bunları konuşacağım. Çünkü önemli bir KVK ve herkes hazır olup olmadığımı da merak ediyor. Çünkü ben başlarken hız oranım bayağı düşüktü. Çünkü yani ben bu KVK'ya girerken o kadar önemsemiyordum. Yani KVK biraz abartıldı bence. Yani sıradan bir KVK'ya geçeceğiz. Yani 2230'da da girsek sıradan bir KVK olur diye düşünüyordum. Çok coştu KVK arkadaşlar yani. Hayatımda çekmediğim kadar paket çektim. Yani bu KVK'dan sonra büyük ihtimal bir daha oyunda paket çekmeyeceğim yani. Sürekli şeyden alıp duruyorum. Şu 15 dolarlık 10 tane akmak buzundan alıp duruyorum. Ya bunlar biraz yormaya başladı. O yüzden bir süre paket çekmeyeceğim ve bu KVK'dan sonra da yani bir sonraki KVK'da hard bir şekilde savaşmayacağım. Yani bu KVK hedefim 10 milyar. 10 milyar yaptıktan sonra bir sonraki KVK 300-400 milyonda bile durabilirim diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten yorulduk ya. Yani sürekli böyle alan hasarıyla barbar dönüyoruz. Sonra sürekli kaynak topluyoruz. Kaynak sıkıntısı da var. Yani şu an üzerimde gördüğünüz çantamın kullanılmış haliyle olan kaynak. Yani kaynakta çok sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum ama hızda sıkıntı vardı. Hızı da biraz toparlamaya başladım. Asıl amacım hızı göstermek. Çünkü yani hızda da şöyle bir abartı var. Yani böyle herkes 1200, 1300, 1500 gün hız görmek istiyor. Ama o kadar hız olması arkadaşlar. Yani çok fazla da reses demek. VIP 18 halinizle ve Max teknolojiden kastım da şu. Şuradaki kaynak iyileştirme maliyetini düşürdüğünüz halde bile arkadaşlar şey yapıyor biliyorsunuz. 700 gün hız harcayarak 5 milyon each reses harcamak zorundasınız. Yani sizde 700 gün hız varsa 700 gün hızı iyileştirmede kullanacaksanız yaklaşık olarak da 5 milyon each şey kullanıyorsunuz. Reses kullanıyorsunuz. Ya bunun aşağı yukarı calculator'da öyle gözüküyor. Yani çok oynayacağını sanmıyorum. Yani 700 gün nedir? Yani belki 600 gün 5 milyon iştir. Belki 800 gün 5 milyon iştir. Yani bu civarlarda aşağı yukarı oranlar. Yani o yüzden 1600 gün gibi bir hızım olsa benim 10 milyon each reses kullanmam gerekiyor bir KVK'da. Yani bir hoş bir dur yani benim yani bir KVK'da kullandığım maksimum reses sayısı yani bu zamana kadar hep 3 milyon each'ti. Yani 3,5 belki 3,5 each belki olmuştur. Yani onun fazlasına hiçbir zaman çıkmadım. Ki bu KVK'da dediğim gibi 700 gün hıza ulaşmak o kadar zor değil. Daha doğrusu zor değil. Şu an zor değil de kastım. Şu an kastırıyorum 700 gün hız yapabilirim. Yani 700 gün hız yapıp 5 milyon işlese harcasam bana bence yeterli olacaktır. Her neyse hızı ne yaptım ondan bahsedeyim. Sonra da ufak bir çark çevirmesi var. Komutan olarak da ne yapmaya çalışıyorum ondan bahsedeceğim biraz. Hızın kalkületi şu şekilde arkadaşlar. Ben KVK'ya girdiğimde 220 gün bir hız vardı. KVK'ya girdikten 2-3 gün sonra bir hesap yaptım. Orada 250 gün hız gözüktü. Dur şöyle biraz çok kafamın ortasına durdu bu mesajı ya. Şöyle alalım aynen böyle daha iyi. KVK'ya girdikten 2-3 gün sonra alan hasarıyla barbarla işte paketlerle falan filan 250 gün hıza ulaştım. Ondan sonra her 2 günde 3 günde bir hızı hesapladım arkadaşlar. 2 gün sonra 250 günden sonra 2 günde 50 gün hız kasmışım. Bunun 2 gündeki barbardan gelen iyileştirme ve evrensel hızı 15 gün arkadaşlar. Yani günde yaklaşık 7,5-8 gün bir barbardan hız geliyor. Yani biraz daha zorlasanız 10 gün gelir. Ama birlikten gelenler paket çekmem falan filan. Sonra VIP'den o sıralarda bir aldıydım. Onunla beraber 303 gün hız olmuş arkadaşlar. Yani 53 gün hız kasmışım 2 günde. Ondan sonra bir 3 gün daha geçti. Yani bugün daha yeni hesapladım. Şimdi de 369 gün hız olmuş. Bu arada bu hızlara şey katmıyorum. Eğitim hızlandırmasını katmıyorum. Yani mesela eğitme ve evrensel olarak 15 gün barbardan hız geldiyse 2 günde emin olun bir 10 günde eğitme hızı gelmiştir. Ama eğitme hızlarını genellikle basyon görevlerini yapmaya harcadığım için orada sürekli bitiriyorum. Onu hesaplamıyorum o yüzden. Ama o eğitme hızı da çok fazla geliyor bildiğiniz üzere. Şu an üçüncü gündeyiz dediğim gibi. 369 gün olmuş. 66 gün hız kasmışım 3 günde. Tabi bunun içerisinde birlikten çekilen şeyler var. Gold chest'ler var. Ondan sonra benim aldığım paketler var ki çok paket alıyorum şu sıra. Hani
Yani şu an şuradan göster. Paket olarak ne kadar çok paket çektiğimi de birazdan göstereceğim. Yani neden çok paket çekiyorum diyorum, onu göstereceğim arkadaşlar. 2 günden sonra 3 gün içerisinde Barbar'dan ne kadar hız kasmışız. Barbar'dan kastığınız hızı arkadaşlar 1 dakikalık ve 5 dakikalık hızlardan hesaplıyorsunuz. Yani 5 dakikalık iyileştirme hızınız arttıysa Barbar'dan gelmiştir. 1 dakikalık evrensel hızınız ve 5 dakika evrensel hızınız arttıysa o da Barbar'dan gelmiştir. 5 dakikalık evrensel Barbar'dan çok gelmiyor. Mesela şu 2 gün sonrasını hesapladıktan sonra 2 günde dedim ya 15 gün Barbar'dan gelmişti. 3 gün içerisinde Barbar'dan 5 dakikalık hızdan 1.6 gün burada desek 6 7 dur 6.7 7.7 1.6'dan 8 9 9 gün dedik. Bunu da 8 gün desek 17 gün hız gelmiş 3 gün içerisinde. Çünkü bu son günlerde değil de bir gün boyunca bir barbar kesmedim. Ondan dolayı biraz daha düşük olmuş. Yani normalde ortalama 7,5 günken, yani 8 günken falan biraz daha düşmüş. Yani 3 günde de 17,5 gün hız gelmiş barbardan. Eğitme hızını katmıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Çünkü onu zaten sürekli kullanıyorum. Ve alanda bildiğiniz üzere evrensel ve sadece iyileştirme hızları kullanılıyor. Hız kasma dediğim gibi bu şekilde. Yani paket olarak ne kadar çok çektiğimi şuradan göstereyim. Yani mesela şurada Ataların ikramiyesi var. Bunu daha harbiyle bitirecekken kendiliğinden bitiriyorum. Bir de yükleme ödülü geldi. Yükleme ödülü için çekmiştim zaten son makbuzları. Bu kendiliğinden bitiyor. Yani ben normalde bunu, yani geçen KVK bitirmiştim gerçi de hiç bitirmem mesela. Yani daha harbi hiç çekmediğim için pop-up'lar da buna etkisi sayılmıyor. Ya sırf bir pop-up'lardan bir gold chest çektik. Yani 25k cevher, bir 100 dolar gitti ona. 110 dolar falan. Bir buradan bir 100 dolar gitti. Bir daha harbine yani 500 dolara falan mal olacak KVK. Yani öyle saçma sapan bir seviyede şu anda. Bir de bu kadar hız harcayıp, yani bu kadar hız diyorum, bu kadar para harcayıp bir de savaş olmazsa var ya, o zaman yani herhalde quit falan atabilirim bu KVK. Yani o kadar kafayı yerim diye düşünüyorum. Dediğim gibi paketlerde biraz abartıya gittik. Şu an için yükleme ödülleri geldi. Yükleme ödülünün son 2 günü herhalde daha harbi denk geliyor arkadaşlar. Yani bir günüm ya bir günü ya son 2 günü daha harbi geliyor. Daha harbiyle bir iki gün oradan alacağım. Olmasa bile şey yapacağım. Tedarik deposundan cevher almıyorum. 136 gün yeterli çünkü. Şuradaki şeyi 7 günlük malzemeyi birazcık daha yükselteceğim. Şey almak istemiyorum, yani şu günlük Fatih'in iradesinden bugün çektim ama daha fazlasını çekmeyi düşünmüyorum. Öncesinde de birkaç kere çekmiştim. Şu an KVK'nın 7. gününde miyiz? Herhalde 7. güne girdik. 6 gün bitti. Ne kadar kristal harcamışız ona bakalım 6 gün içerisinde. 37.100 harcamışız üstümde, yani 38 milyon olur. Çünkü bugünün basyon görevleri var. Üzerine de şu var. Yani 500k üzerimde var. 38 milyon kristal harcamaya ulaşmışız 6 gün içerisinde. Full günlük çekenler arkadaşlar şu an 45 milyon civarında. Yani barbar keserek tamam biraz kristal kazanıyoruz ama yani yakalayamıyorsun. Yani günlük paketi çekiyorsa adam hakikaten biraz öne geçiyor. Çünkü barbardan bir günde maksimum arkadaşlar şey geliyor. 300-400k kristal geliyor. Ama adam yani onu günlük şey yapıyor. Zaten 450 1 milyon 100 bin mi? 1 milyon 100 bin kristal alabiliyor. O yüzden fark sürekli açılıyor tabii ki. Ama tabii ki de kötü bir teknolojiyle girmeyeceğiz. Daha harbi geldiğinde zaten burayı 10 yapabiliyoruz. Büyük ihtimal daha harbi gelene kadar şunu da yükselteyim. Yani şu an kuşatmayı yükseltmemin nedeni ne kadar kristal harcamalıyım? Bunları 10 yapmak için onu hesaplamak adına arkadaşlar. Büyük ihtimal şunu da 8 yaparız. Daha harbi geldiğinde 3 milyon küsür buraya gidecek. Kalıyor 6 milyon. Kalan 6 milyonla silah başına biri 10 yaparız. Ondan sonra saldırı teşkilini maksimum bir şekilde yükseltiriz arkadaşlar. Sonra da şuradan bunu yükseltip silah başına 2 kısmını açabiliyoruz. 6. orduyu 5. zonda kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü kıta kapasitesiyle ilk 5 ordumu güçlendirmem daha faydalı. Ama sonrasında 6. orduyu da açacağız. 6. orduya değinmişken. 6. orduyu bildiğiniz üzere Züge Herman yapacağım. 2 tane okçu orduya döndüm arkadaşlar. Yani 2 tane okçu ordunun ekipmanlarını da hazırlıyorum. Komutanını da fullüyorum şu anda. Ekipman olarak şuraya sarı göğüslük gelecek 6. ordu hazır olduğunda. Eldiven olarak da arkadaşlar sarı eldiven gelecek. Ondan sonra 6. ordunun iç seti kısmen hazır. Sonradan bir KVK kafalıyla KVK silahlı eklemek gerekiyor ama bu KVK yetişmez tabii ki de. Bir, ne oluyor lan? Bir de aksesuarları kaçırıyoruz.
Yapacak bir şey yok. Yani 6. ordu bana Herman'dan dolayı buff verse bile, ki köpek gibi buff veriyor, o bile yeter arkadaşlar. Yani çok hasar vurmasa da olur. Şimdi Herman demişken, Herman'ın çarkı var şu anda. Ben bir 5'li attım. Ona keşke video içerisinde atsaydık ama yani artık eskisi gibi %100'lü çark çevirme durumları yok maalesef. Artık yumurtaya gidiyorum. Yumurtayı %100'lü çeviriyorum. Geçen yumurta 70 çevirdik mesela. Onun videosunu da atmış olmam lazım. Hadi animasyonu atlayalım. Normalde animasyonla yapıyorum ben ama neyse. Bunu 25'e getireceğim arkadaşlar. Hem evrensel gelecek oradan, hem birazcık da hız mı geliyordu, öyle bir şey geliyordu herhalde. Bunu yapmamın nedeni aslında hız, ve hız demişken de 15 saatlikten 3 tane geldi. Bunun yapma, yani şu an çark çevirmemin nedeni tamamen hız ve Herman'a şey yapmak, birazcık daha skill atlatmak, ama temelinde hız yatıyor arkadaşlar. Bunun nedeni de savaşlardan önce, yani Zone 4 savaşlarından önce ben VIP dükkanını bir kere daha boşaltabiliyorum. Yani şuradaki 24 saatlik hızı bir kere, şuradaki 8 saatlik hızı da bir kere alabiliyorum. Sonra savaşlar başlıyor. Büyük ihtimal ekipman malzemesini de bitireceğim. Sonra VIP 18 olacağımız için sarı ekipman malzemesini de full alacağım. Bunu nasıl alacağım peki, cevherin mi var falan filan diyorsunuz. Olacak, çünkü daha harbiden 50k falan bir cevher geliyor. 50k mı 40k mı, öyle bir şey cevher geliyor. Oradan gelen cevher tamamen buraya gidecek. Yani şu anki cevherlerimi ben istediğim yere kullanabilirim. Çünkü 2 gün sonra dediğim gibi cevher gelecek. O cevherle de VIP dükkanını bu hafta boşaltacağım. Gelecek haftaya da zaten Allah kerim yani yapacak bir şey yok. O yüzden 2 gün içerisinde alabildiğim hızı her yerden almam gerekiyor. Yumurta etkinliğini de mesela o yüzden biraz çevirdim. Daha doğrusu çevirmem yaradı yani, hız açısından da. Eğitme hızı okey. Eğitme hızından ziyade evrensel hız istiyorum ama güzel, 4 tane de heykel geldi. Ve çevirme bitti şu an için. 25'te ne veriyormuş? Tüh, keşke hız verseymiş ya. Bunun 70.sinde hız geliyormuş. Yani yumurtada mesela belirli bir seviyede güzel hız geliyordu. Şuradan 10 tane Herman'ı da alalım. Bunu günlüklerle falan filan. Bir de şu an üzerimde şey var. Şunlar mesela, şu cevher toplama ordusunun üzerinde 400-500 cevher var. Onlar da döndüğünde, bir de zaten yarın resetle yükleme ödülü de yapacağız. 2500 cevher de oradan gelecek. Bir 500 daha. Bir 500 diyorum. Bir 500 çevirme daha atarsak Herman'ı fulleriz dermişim. Bir 5'li çevirme daha attığımız arkadaşlar şey oluyor. 25 çevirmeye ulaşıyoruz. Peki 25 çevirmeye ulaştığımızda dediğim gibi 5 heykel geliyor. Şansa heykel atmasını hesaplamasak bile yani 5, 20, 25 oluyor ve üçüncü aşamadan ötürü de 20 kafa gelecek. Yani 45'li 5 5 5 5 5 5 diyorum. 5 5 3 1 yapabiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü skill önemli çünkü rakibin savunmasını azaltıyor. O yüzden yapmaya çalışıyorum. Bunun zaten 5-5-5-1 yapıp Herman'ı ondan sonra fulllemeyi bırakıp heykelleri Liu Che için biriktireceğim. Dediğim gibi Guan'ı önceki videolarda bahsetmiştim. O yüzden dediğim gibi diyorum. Guan'ı emekliye ayırıp Liu Che CPO'ya döneceğim. Yani alt ordum bu şekilde olacak. Liu Che CPO olacak piyadede, Guan CPO yerine. Evet, başka videoda değinebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Resesi dediğim gibi halledeceğiz. 2 gün sonra arkadaşlar canlı yayın olacak. Full teknoloji bir şekilde KVK'ya giriyoruz. Bakalım bu KVK ne kadar kill alacağız merak ediyorum. Gücümüz falan her şey hazır. Random teleportla istediğimiz gibi at koşturabiliriz. Çünkü her ay YSS de full. Max teknoloji bir adama, 100 milyon bir adama ya rally açmak istiyorlarsa keyifleri bilir. Açabilirler yani. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Yani kilit de atabilirler. O da önemli değil. Şu an için dediğim gibi hız konusunda bastırıyorum. Paketlerle falan filan birazcık düzelteceğiz. Toplamda Zone 4 savaşları için 450-500 gün bir hız olacak arkadaşlar. Bu da yaklaşık 3,5 milyon, 3 milyon each reses demek. O reses de üzerimde olacak. Sonra zaten Zone 5 savaşlarından sonra bir 11 gün falan bir dinlenme süresi var. Bu kazansanız da kaybetseniz de fark etmiyor. 11 gün dinlenme süresinde ben Barbar'la bir 200-300 gün daha hız kazarım. Bu KVK 5 milyon each veya 6 milyon each reses harcayarak KVK'yı bitirmiş oluruz. Statslarım bu şekilde dediğim gibi. Bakalım bu KVK sonu neler olacak. Canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.